Şöyle bir düşünün. Tarihin en büyük muhafazakar düşünürlerinden biri aslında gizli bir anarşist manifestosu yazmış olabilir mi? Kulağa çılgınca geliyor, değil mi? İşte bugün tam da bunu Edmund Burke'ün kurduğu o dahice entelektüel tuzağı ve ardındaki akıl almaz gerçeği konuşacağız. Ama bu felsefi derinliğe dalmadan önce kısa bir hatırlatma. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız Kitap Felsefe kanalına abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bu gibi karmaşık fikirleri araştırmaya devam etmemiz için bize gerçekten güç veriyor. Her şey 1756'da sorulmuş cüretkar bir soruyla başlıyor. Ya kurduğumuz tüm medeniyet, tüm o hükümetler, insan doğasına karşı işlenmiş devasa bir hataysa? Gelin bu kışkırtıcı fikrin peşinden gidelim. O dönemde gizemli bir filozof ortaya çıkıp adeta topluma savaş açıyor. Diyor ki, yasalarımız, şehirlerimiz, hükümetlerimiz, yani yapay olan ne varsa bizi doğal halimizin o saf ve mutlu anından koparan birer zehirden başka bir şey değil. Eserin adı bile tek başına bir isyan çığlığı gibi. Doğal toplumun savunusu. Bakın, burada hedefte tek bir kral veya belirli bir hükümet yok. Hedefte olan şey medeniyetin ta kendisi. Yani yapay toplum fikrinin bütünü. Yazar adeta bir ağıt yakıyor. Sanki şöyle diyor, doğa bize en doğru yolu gösterirken biz neden her gün yeni kurallar icat ederek onu bastırıyoruz ki? Ona göre insanlık kendi icat ettiği bu yapay kafeslerin içinde giderek yozlaşıyor. Ve sonra yazar bu yapay toplumun suçlarını bir bir dökmeye başlıyor. Bu sanki insanlık tarihinin kanla yazılmış bir iddianamesi gibi. Yalnızca şu cümleyi bir düşünün. Hiçbir ülkenin idam sehpası soylularının kanıyla bu kadar sık kızarmamıştır. Yazar, siyasi toplumu adeta bir işkence makinesi olarak resmediyor ve insan sormadan edemiyor, medeniyet dediğimiz şey gerçekten de bu vahşete değdi mi? Ve bu vahşet hiç bitmiyor. Savaşlar, komplolar, sürgünler, idamlar. Tarih kitapları sanki bir ilerlemenin değil de sonu gelmeyen bir felaketler zincirinin kaydını tutuyor gibi. Ve işte belki de en acımasız iddia. İnsanların 9'u yani neredeyse tamamı bir avuç insanın lüks içinde yaşaması için sefalete mahkum edilmiş. Bu sistem devasa bir çoğunluğun acısı üzerine inşa edilmiş bir piramit sanki. Şimdi bütün bu kanıtları görünce insan sormadan edemiyor. Belki de tüm bu sistemi yıkıp en başa, doğaya dönmeliyiz. Argüman o kadar güçlü ki anarşi neredeyse tek mantıklı çözüm gibi duruyor. Ama durun, tam da anarşiye ikna olmuşken her şey bir anda tersine dönüyor. Hazır olun, çünkü şimdiye kadar okuduğunuz hiçbir şey aslında sandığınız anlama gelmiyordu. İşte o büyük sır perdesi şimdi aralanıyor. İşin aslı şu, yazar yazdığı tek bir kelimeye bile inanmıyordu. Evet, yanlış duymadınız. Hepsi dahice kurgulanmış bir tuzaktı. Bizi anarşizme götürdüğünü sandığımız bu yol aslında tam tersi bir istikamete, yani düzenin kalbine çıkıyordu. Ve işte o yazar Edmund Burke, yani modern muhafazakarlığın kurucusu. Peki ama nasıl olur? Muhafazakarlığın babası sayılan bir adam, tarihin en güçlü anarşist metinlerinden birini neden yazar? Bu gerçekten de akıl almaz bir çelişki. Cevap tek bir kelimede gizli. Satir. Yani hiciv. Burke hiç sevmediği bir fikri alıp onu o kadar abartmış, o kadar ileri götürmüş ki fikrin kendi saçmalığı ayan beyan ortaya çıkmış. Bu bir argümanı savunuyormuş gibi yaparak onu aslında yerle bir etme sanatıdır. Peki Burke'ün bu satirik tuzağı kurmaktaki asıl amacı neydi? Cevap şu ki aklında çok özel bir hedef vardı. Bu metin aslında başka bir filozofa yönelik gizli bir saldırıydı. Hedefteki isim Lord Bolingbroke'tu. Bolingbroke, o dönemde sadece soyut akıl yürüterek organize dinin tüm kurumlarını yerden yere vuruyordu. Burke ise bu yöntemin ne kadar tehlikeli bir silah olduğunu hemen fark etti. Düşündü ki bu silah dine karşı kullanılabiliyorsa başka nelere karşı kullanılabilirdi? Burke niyetini hiç de gizlemedi, açıkça söyledi. Amacının dini yıkmak için kullanılan silahların pekala hükümeti yıkmak için de kullanılabileceğini göstermek olduğunu belirtti. Yani bu mantık bir kere serbest kalırsa onu durdurmak imkansızdı. Burke'ün dehası tam da burada ortaya çıkıyor. Bolingbroke'un mantığını birebir kopyaladı. Bolingbroke, yapay dinli diyor, Burke de yapay hükümet dedi. Bolingbroke dine saldırmak için soyut aklı mı kullanıyor? Burke de aynı aklı alıp hükümete saldırmak için kullandı.
Sonuç ne oldu? Bolingbroke'un argümanlarının ne kadar tehlikeli bir domino etkisi yaratabileceğini herkesin gözü önüne serdi. Ve bu bizi Burke'ün nihai uyarısına getiriyor. Felsefenin peri masalı diyarına, yani gerçeklikten kopuk, kulağa hoş gelen ama aslında çok tehlikeli olan fikirlere karşı bir uyarı bu. Burke'ün uyarısı çok net. Bazen o kadar zekice kurgulanmış bir argüman duyarsınız ki en temel doğrularınızdan bile şüphe etmeye başlarsınız. İşte o an sizi gerçeklikten koparan, büyüleyici ama bir o kadar da tehlikeli bir andır. Burke, bu ustaca söylenmiş yalanların parlaklığının genellikle sıkıcı ve karmaşık olan ağırbaşlı gerçeklerden çok daha çekici olabileceği tehlikesine işaret etti ve bu çekicilik farkında olmadan bizi felakete sürükleyebilir. Kısacası, Burke'ün bize bıraktığı ders zamansız bir ders. İnsan toplumunun o karmaşık gerçekliği söz konusu olduğunda saf ve soyut akıl yürütmeye karşı dikkatli olun. Çünkü hayat parlak teorilerin sığabileceği kadar basit değil. Ve bütün bunlar bizi bugünün belki de en can alıcı sorusuna getiriyor. Peki ya bizim zamanımızın ustaca söylenmiş yalanları neler? Hani o sosyal medyada, siyasette, hatta bazen kendi aklımızda bile dönüp duran, bizi gerçeklerden koparan parlak ama tehlikeli fikirler. Onları nasıl fark edeceğiz? Belki de Burke'ün bu tuzağı en çok bugün bizim için bir uyarı niteliğindedir.